Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome on board. Please set belt on and enjoy the ride. Herkese merhabalar. Yeni bir içerikle daha birlikteyiz. Bu seferki içeriğimizde Ankara'dan Fethiye'ye elektrikli BMW iX1 kiralayıp bir serüven yaşayacağız. Tabii öncelikle aklınıza gelen ilk soru neden Tesla değil iX1? Arkadaşlarla bir tatil planı yaptık ve dedik ki farklı bir deneyim yaşayalım. Ne yapalım? O sefer BMW iX1'i deneyimleyelim dedik. Şimdi yeşil logolu bir marka reklamı olmasın. Yeşil logolu bir markadan iX1'i kiralayacağım ve birlikte elektrikli araba kiralama süreci, uzun yol deneyimi, kaç dakika durduk, nerede durduk, nasıl bir serüven yaşadık gözlemleyeceğiz. Onun haricinde en sonunda da arabayla yaşayacağım deneyimlerin sonucunda beraber birlikte arabayı inceleyeceğiz. Umarım güzel bir içerik olacaktır. Bu saatte arabayı teslim alabilmek için de ben gara geldim. Havaalanı daha uzaktı. Evet, isterseniz şimdi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, arabayı teslim aldım. Arkadaşlarımı topladım, bavulları yerleştirdik ve şu an Fethiye'ye doğru yola çıkıyoruz. Sürüş bilgilerini sıfırladık. Bakalım nasıl bir tüketim bizi karşılayacak. Araç kiralama süreci hakkında biraz bahsedeyim. Şimdi markanın adını vermeyeyim ama kurumsal bir şirketten kiraladık. iX1 kiraladık. Aracı kiraladığımızda %100 şarjla bize teslim ettiler. Aynı zamanda arabanın içinde ZES şarj kartı yer alıyor. Tabii siz de istediğiniz istasyondan QR kod okutarak aracı yine şarj edebileceksiniz ki bu süreci de göreceğiz. Şimdi rotamız Ankara'dan Afyon üzerinden Fethiye'ye gideceğiz. Normalde planımız Sivrihisar veya Afyon'da ilk şarjımızı yapıp kısa bir mola verip yolumuza devam etme şeklinde. %100 yapmayı planlamıyoruz. %80'e getirip, o bantlara getirip devam etmeyi planlıyoruz. Bakalım ne kadar planladığımız gibi gidecek. Şu an biraz arabaya alışmaya çalışıyorum. Tesla'nın sertliğinden sonra BMW biraz yumuşak geldi. Biraz daha süspansiyonlar konforlu geldi. Ama Tesla biraz daha rigid bir hava veriyordu. Şu an hala Ankara içindeyiz. Birazdan Eskişehir yoluna çıkıp rotamıza gireceğiz. Şimdi normalde bildiğiniz gibi bir araç kiraladığınızda full depo alıyorsunuz. Sonra bu full depo olarak teslim etmeniz gerekiyor. Bu şimdi benim kiraladığım şirkette de %100 verdiler. Özellikle bunu sordum. Dedim %100 ben yapsam gelene kadar zaten %3, %5, %7 gidecektir. İlla %100'de mi olması gerekiyor diye. Sağ olsunlar %95'e kadar kabul ediyoruz dediler. Çok da yardımseverlerdi. Ayrıca şu an arabada 4 kişiyiz. Ve herkesin birer ikişer bavulu var. Bunu da hesaba katarsak yaklaşık 300-320 kiloluk bir ağırlık var şu an arabada. Onun haricinde hava sıcaklığı 22 derece şu an. Bugün Ankara'da bir yağış vardı. Akşam serinledi en sonunda ve biz gidiyoruz tam serinlediği vakitte. Hafif esinti var. Şu an için klima açma ihtiyacımız yok. Sunroof'un arka tarafını açıp hafif cam aralayarak bir süre devam edeceğiz. Gecenin serinliğinden yararlanıp sabaha karşı büyük ihtimal klimaya geçeceğiz. Zaten süreci birlikte gözlemleriz. Tüketim verilerini de paylaşırız. Altımızdaki araba yaklaşık 60 kW'lık NMC bataryaya sahip ve yaklaşık 100-120 kW arasında da bir hız almasına sahip. Bunları da değerlendirerek en hızlı şarj alabileceğimiz DC istasyonlarında durup yolculuk yapmayı planlıyoruz. Şu an Polatlı'dayız. Polatlı'da böyle bir aydınlatma sistemi var yolun ortasında. Ne kadar modern değil mi? Mordor'a benziyor. Mordor'a benziyor gerçekten. Evet, ZES'e geldik. Şimdi şarja takalım hazır mola vermişken. AC ile DC'ye ayrı kapaklar koymuşlar. İlginç. Bu nasıl açılıyor? Şöyle iterek açıyoruz. AC, DC. Hemen kablomuzu alalım. Yerleştirdik. Evet, ZES'in 180 kW'lık istasyonuna bağladık. Araç 100-120 arası alır. Zaten o da belli bir süre alır. Şu an %59 şarjla geldik buraya. Sivrihisar şoförler odasına geldik. Bir ihtiyaç molası verelim dedik. 5 dakika bir şarj olsun araba. ZES kartı normalde araçtan çıkıyor da ben de QR kod uygulamaya her şey kayıtlı olduğu için benden çeksin diye direkt ondan yaptım.
Sivrihisar'daki Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun dinlenme tesisinde bir durduk. Buradaki ZES'e taktık. Şu an yaklaşık 70-80 kW'larla çekiyor. Yavaş hız alıyor. 6 dakika oldu. %71'e çıktı. %80'e doğru da yola devam eder. Şimdi bilgisini vereyim. Takipçilerden uzun yol yapmayan veya elektrikli araç sahibi olmayanlar vardır. Genelde bu yolculukları yaparken nasıl Google Maps'e rotayı girip rotayı takip ediyorsanız bazı programlar var. Bunlar da size gideceğiniz yere göre hızlı ya da sık sık durarak ya da işte duruş sıklığınızı ayarlayarak, filtreleyerek hangi istasyonlarda durmanız gerektiğini öneri yapıyorlar. Mesela işte Volt'la var, A Better Route Plan var. Bunlara rotayı yazıyorsunuz. Size istasyonları söylüyor. Burada durabilirsin. İşte burada bu var. Aynı zamanda bu Volt'la ve diğerinde de var. Tüm şarj istasyonları etraftaki kayıtlı AC/DC. Biz de burayı gelirken programdan bakıp yüksek hızlı DC bir yere takalım dedik. Burada durduk. Evet, Sivrihisar'a kadarki değerler böyle. Ortalama 14.9 ile gelmişiz. 1,5 saat sürmüş. 139 kilometre yapmışız. Soketi çıkarttım. 16 dakika şarj etmişiz. 17 kW enerji almışız. Hadi yolumuza devam edelim. Bu arada BMW arabamıza göre BMW termos orijinal. Bunu da hatta hikayesi var. İlk yurt dışı deneyimim. Münih'te BMW Müzesi'nde almıştım. Hatıra olsun diye. O dönemde görevimiz tehlikeye de BMW sponsordu. Plakamdan bildiğiniz gibi Trabzonluyum aslen ben. Orada da eğlenceli bir fotoğraf çekilmiştim. Bulabilirsem onu da videoya ekleyeceğim. Evet, şimdi saat 5.02, %50 şarjla Afium'a geldik. Burada Astor'a taktık 300 kW'lık. Saat 5 olduğu için burada bir şey yeme şansımız, içme şansımız yok. 5 dakikada %80'i görürüz büyük ihtimal 5-10 dakikada ama biraz dolduralım, biraz kendimize gelip sonra yola devam edelim diye düşündüm. %84 oldu. 20 dakika durmuşuz arkadaşlar. 22 kW aldık. Bir kendimize geldik. Bir nefeslendik. 243 lirada bunun maliyeti tutmuş. Evet, buraya kadarki sürüş profilde 15 kW ortalamayla 3 saat 9 dakikada gelmişiz. 272 kilometre ve sürüşe devam. Saatte 5.22 şu an. Afyon'a kadar gelmişken sucuk ekmek yemeden gitmek olmaz dedik ve kısa bir ara daha verdik. Şu an saat 6'ya yaklaşıyor ve rotaya devam etmeye şimdi başlıyoruz. Bu sırada da gördüğünüz gibi gün doğuyor. Şu an %19 şarjla Shell Turgo'ya geldik. Burdur'dayız. Burdur-Fethiye yolu üstünde Karamanlı'dayız. Burada biraz şarj edeceğiz. Sonra Fethiye'ye doğru devam edeceğiz. Pek bir yolumuz kalmadı. Rahat bir yolculuk olarak devam ediyor. O zaman şarjı beklerken biraz jumping jack yapalım. ...30 dakika 14 saniye sürmüş, 43 kW'lık bir enerji almışız. 510 lirada burası tutmuş. Hemen şöyle söküp... kapaklarımızı da kapatıp... yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, Muğla'ya 45 kilometre kala böyle bir trafiğimiz var. İnşallah kaza değil, yol çalışmasıdır. Kimseye bir şey olmamıştır. Şöyle biraz doğayı göstereyim size. Live vehicle. Odaklayalım. 7,5 saattir yoldaymışız. 16.2 ortalamayla.
Kaza değil de yol çalışması varmış. O yüzden yolu durdurup tek taraflı veriyorlar sırayla. O yüzden beklemişiz bir süredir. İyi, kimseye bir şey olmasın da. Bunlar beklenir elbet. Bunlarda sıkıntı yok. Evet, deniz sağ tarafımızda. Bir Ankaralı denizi görmeden tatili başlamaz. Evet arkadaşlar, Fethiye merkeze ulaştık. Daha doğrusu ulaşalı aslında 25 dakika falan oluyor. Biraz turladık. İlk defa merkezi gördük biz. Yolculuğumuz 8,5 saat araba aktif olarak sürdü. Onun haricinde şu an saat 12'ye geliyor. İşte kaçta başladıysak ona bakmam lazım. 15-2 ortalamayla geldik 100 kilometrede. 650 kilometre yol yapmışız. ZES, Astor ve Trugo olmak üzere 3 kere durduk. İstesek bunu 2'ye düşürebilirdik. Ama Sivrihisar'da bir ihtiyaç molası verdik. O bahaneyi kullandık. Onun haricinde aracı %100 yapmadık hiçbir zaman. Gerek yok. Gördüğünüz gibi %80'e 85'e geldiğiniz zaman yeterli ki zaten bu model çok da yüksek hızlı şarj almıyor. Yani biz hızlı şarj istasyonlarına gittik ama aracın aldığı kapasite de belli. Şimdi arkadaşlar arabanın anahtarı böyle. Burası buton. Burada bagaj açma, arabayı açma, kapatma. Şuraya da fonksiyon atayabiliyorsunuz. Yolculukta 4 kişiydik biz. Size bagaj kapasitesini göstereyim. 4 kişi. 3 tane bavul sığdırabildik. Bir tane çanta, 2 poşet sığdırdık. Hacim böyle. Ayrıca yetmediği için bize şöyle orta koltuğu da bavul artı sırt çantası olarak kullandık. Arkada da şöyle bir mesafe vardı. Bu arabayla ilgili detaylı incelemeyi tatilin sonuna doğru aracı teslim etmeden önce iyice bir deneyimleyip öyle çekmeyi planlıyorum. Onu ayrı bir video olarak yayınlayacağım. Şimdi uzun yol deneyimini size aktarayım. Bagaj kapasitesi böyleydi. 4 kişiydik. Nasıl bir deneyim yaşadık? Gece yaklaşık saat 1.30 gibi yola çıktık Fethiye'ye doğru. Saat 11.30 gibi Fethiye'de olduk. Bir yerde yol çalışmasından dolayı durduk. Bir yarım saat kaybettik orada yaklaşık. Onun haricinde Sivrihisar'da durduk, mola verdik, kısa bir mola. Ondan sonra Afyon'da durduk, şarj ettik. Şarjdan sonra acıktığımızı fark ettik. Bir de karşı tarafa geçtik. Yemek yedik, o yüzden durduk. Daha sonra da Burdur'da, Shell'de, Trugo'da tekrar şarj ettik. 3 şarj yaptık. Şarj süreleri, fiyatları, ne kadar tuttuğunu ekrana yansıtıyorum. Deneyim olarak nasıldı? Aracın sürüşü gayet pratik. Özellikle Tesla ile kıyaslamam gerekirse boyutları daha küçük olduğu için çok daha pratik bir şekilde kullanılabiliyor. Direksiyon oldukça yumuşak. Freni güzel. Gaz tepkimesi fena değil ama Tesla kadar güzel ivmelenmiyor. Ama tabii ki elektrikli araba olduğu için fena değil. Gayet iyi. Sürüş keyfi olarak büyük ihtimal şehir içinde sürdüğümde daha çok keyif alacağım ama şehirler arası olarak bana orta diyebilirim. Hani tatsız değildi ama çok zevk de aldığımı söyleyemem. Normal bir sürüş keyfi yaşadım. Şöyle arkaya denizi vereyim. Onun harici aydınlatmaları, ekranları vesaire gayet güzel, gayet yerinde. Ekran boyutu gayet iyiydi. Gece sürüşü normalde ben çok seven birisi değilim. Bir göz operasyonu geçirdim. Ondan sonra astigmatım gitti. Gece sürüşlerine başladım. Bu arabayla çok rahat bir sürüş yaptım. Üstteki cam tavanın perdeli olması çok işimize geldi. Afyon'a kadar gece sürüşü olduğu için ihtiyaç duymadık. Klima açmadık. Sunroof'un arka tarafını açtık. Hafif bir esintiyle geldik. Daha sonra sabah olduğu zaman Afyon'dan sonra klimayı açtık. Üstün perdesi olduğu için üstü kapattık. Gayet rahattık. Serinlik bakımından hiçbir sıcaklık sorunu yaşamadık. Elektrikli arabayla ilk uzun yol deneyimimdi ve şunu söyleyebilirim ki doğru planlamayla Türkiye'nin birçok yerine çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hiç stres yapmaya gerek yok.
Bazı ince trik noktalar var. İşte nedir, %100'e kadar beklememek. İşte bir şarj istasyonu doluysa yakınında başka varsa oraya devam etmek, boşa beklememek. Genelde şey oluyor, bizde olmadı ama en öndekine herkes yığılıyor. Bir sonraki 2 kilometre ötedeki istasyon boş oluyor. Veya bu Tesla süper şarjörlerde çok sıra oluyor. Neden? Fiyatı daha uygun. İşte biz Tesla sahiplerine 7,90 gibi bir şey. Mesela bugün ekrana yansıttım, gördüğünüz fiyatları kilowatt başına. Bayağı bir fiyat farkı var. O yüzden oralarda yoğunluk oluyor. Sonra insanlar bunu görüyor. Elektrikli araba sahibi olmayanlar diyor ki elektrikli araba istasyonları yetersiz ve çok sıra var. Oysa dediğim gibi bunlar bazı spesifik nedenlerden dolayı. Aracın şarj alma hızı hoşuma gitmedi. Normal platformdan çevirme bir elektrikli olduğu için iç hacmi hoşuma gitmedi. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Uzun yol deneyimini böyle bitirirken diğer uzun yol deneyimi önümüzdeki ay büyük ihtimal gelecek. Ne zaman düzenlerim, ne zaman yaparım hiçbir fikrim yok. Normal iş tempoma uydurmam gerekiyor çünkü. Trabzon'a Tesla Model Y, Doğu Karadeniz'e Tesla Model Y ile bir uzun yol deneyimi olacak. Şimdi burada da dediğim gibi tekrardan aracın incelemesini çekeceğim. En sonda size güzel içerikler çıkarmayı planlıyorum. Umarım bir aksilik çıkmaz. Hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Beğenir, abone olur ve bildirimleri açarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi selamlıyorum ve videoyu burada bitirirken kendinize iyi bakın.